ünlü televizyoncu özlemiştiniz Arzu Altıntaş'ı. Arzu kaç gün oldu yayın yapmayalı? 1 hafta oldu mu? Bir hafta olmuştur. 1 hafta olmuştur. Evet, nasılsın görüşmeyeli? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bodrum'da olup da iyi olmamak mümkün mü? Eee, Çok şükür Allah'ımıza, Bin bugünümüze. şükür. Bin şükür. Dostlar sizler nasılsınız? Umarım bir an önce, YouTube'un bildirimlerini alırsınız ve yayınımıza gelirsiniz, konuşuruz. Tarçın da burada. Tarçın katılmak ister misin? Gelmek ister misin Tarçı Bey? Gelmek ister misin yayına? Hadi gel, hadi gel. Tarçın biraz sinirli bugün dostlar. Bahçede kedi kokusu aldı. Kedilerle hiç geçinemiyor malum. Eee, Senin de yıllarca köpeğin vardı. Senin köpeğin, eee, kedilerle nasıldı? Geçinebiliyor muydu? İyiydi. Ben onu A! öyle yetiştirmiştim. Evet, seviyordu kedileri. Hep kedilerle büyüdü. Allah Allah! Tarçın hiç geçinemiyor biliyor musun? Hımm. Bir kedi olursa Tarçın kovalıyor ama 2 kedi yan yana gelirse bu sefer onlar Tarçın'ı kovalıyor, Tarçın kaçıyor biliyor musun? Yok, Mumble seviyordu kedileri çünkü öyle büyüdü, kedilerle büyüdü. Hep, bir kedi vardı büyürken yanında. O yüzden hiçbir şey yapmıyordu. Çok da eğleniyordu onlarla. Eğleniyordu, ha? Evet. Eee, Bütün hayvanlar çok güzel. Bütün hayvanları seviyoruz. Bize iyi yayınlar diyen dostlar, evet, çok teşekkür ederiz. Eee, Bir okumaya çalışıyorum. Evet, Arzu Hanım'a, Bilal Bey'e peki, çok teşekkür ediyoruz Nimet. Özel abonelerimden demin, Lale Arzu Hanım'dı galiba, gördüğüm bir ara geçti. Avayaman'ın projesi var mı diye soruyorlar. Evet, Ava Yaman'ın yazın bir projesi vardı. Dizi çekecek, film çekecekti ama, sonra olmadı. O rafa kaldırıldı. Peki dostlar, şöyle bir daha bir bakalım. Bu arada biraz daha geldiniz. Sizlerin gelmenizi beklerken hemen konulara, elimizdeki konuşacağımız konuları hızla geçelim. Afra Saraçoğlu Güney Fransa'da ortaya çıktı. Afra Saraçoğlu kiminle gitti? Brigitte Bardot'un, toprağı bol olsun, Brigitte Bardot'un dünyaya tanıttığı o zamanlar küçücük bir köy olan Saint-Tropez bugün Dünya Jet Sosyetesi'nin turizm merkezi. Saint-Tropez'de Afra Saraçoğlu Dünya Jet Sosyetesi'nin tatil yaptığı, yüz milyonlarca lira değerindeki teknelerin, yatların yanaştığı Saint-Tropez'de Türkiye'nin en çok sevilen oyuncularından Afra Saraçoğlu şu anda tatil yapıyor. Kiminle orada? Arzu'yla konuşacağız. Arzu Altıntaş bugün konuğum dostlar ve sizler gelmeye devam ediyorsunuz. Daha 17 dizisi dün akşam 4 yılda bir yapılan Dünya Kupası finalinin yayınlanmasına rağmen canlı yayında TRT1'de yayınlanmasına rağmen daha 17 dizisi reytingde direndi ve müthiş bir sonuç elde etti. Konuşacağız. Mert Demir'in yeni şarkıları çıktı. Serenay Sarıkaya'ya yazdığı şarkı var mı? Konuşacağız. Dün arkadaşlar elimizdeki konuların çokluğundan vakit de yetmedi. 1 saat 10 dakika yayın yaptığımız halde Beyoncé'nin evine saldırı olmuştu. O haberi anons ettim ama sonra anlatmadığımın, konuşmadığımın farkına vardım. Bugün onu da konuşacağız. Shakira'nın hikayesini konuşacağız. Dün akşam müthiş bir şov yapmıştı ve boşandığı kocası da onu tribünden izlemişti. Onu da konuşacağız. Başka konuşacaklarımız da var. Ama her şeyden önemlisi, hoş geldin Arzucan. Hoş bulduk canım. Canım Arzu. Evet, peki arkadaşlar. Önce çok sevdiğiniz oyuncular Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ile ilgili çok kısa bir anekdot, çok kısa bir bilgiyle başlayalım. İkisinin oynadığı kaç sene oldu? 6 sene önce oynadıkları ve Fox'ta yayınlanan Öğretmen dizisi Haiti'de gösterime girdi. Haiti, Orta Amerika'daki eski Fransız sömürgesi ada.
Haiti'de Kanal Plus Haiti'de gösterime girdi arkadaşlar. Orada Mert Ateş'i canlandırıyordu. Öğrenci Ateş'i biliyorsunuz. Afra Gizem'i canlandırıyordu. İlker Kaleli, Ceren Moray, Serkan Keskin başrollerdeydi. İkisinin birlikte oynadığı bir diziydi. Ve ikisinin de orada göze battığı, dikkat çektiği diziydi. Şu anda Haiti'de, Kanal Plus Haiti'de gösterime girdi. Bu haberi de başka hiçbir yerde duyamazsınız. Bizim farkımız olsun. Böyle detaylara önem veriyoruz. Çünkü sizlerin önem verdiğini biliyorum. Arzucuğum, Haiti çok iddialıymış, Haiti. Haiti, Bravo. evet. Haiti, yıllar evvel Küba'ya gittiğimde oradaki bizi gezdiren e, Türk e, Rehber. rehbere sormuştum. Ya Haiti'ye geçsek buradan bir günlüğüne, 2 günlüğüne nasıl olur? Hani bir de orayı görelim diye. Kameramanımla beraberdim. Kameramız falan da var işte. Ee, Demişti ki Bilal abi geçeriz ama bizi iskelede hoş geldin diye bir karşılarlar. Ondan sonra bir bahaneyle bir maraz çıkarırlar. Bir güzel döverler orada bizi. Kamerayı da alırlar. Üzerimizde ne varsa para, kredi kartı hepsini alırlar. Haitililer demişti. Çok agresif, çok sert, vahşi, kavgacı. Ee, Çoğu da işte sokak serserisi gençler. Kübalılar gibi asla değil. Kübalılar biliyorsun İspanyol sömürgesi, Haiti Fransız sömürgesi. Ee, Fransızların zamanında onlar böyle çok daha kavgacı yetişmişler. Öyle bir kültür yerleşmiş oraya. Asla dedi tavsiye etmiyorum asla. Ve o Haiti bak bu dediğim olay 20 sene evvel hala düzelemedi biliyor musun? Hala iç savaşlar, iç karışıklıklar filan. Ama Afra ile Mert'in dizisinin orada olması güzel. Güzel. Evet. Demek ki takip ediyorlar. Peki Mert Ramazan Demir nereden sesi geldi? Mert Ramazan Demir'le ilgili dünyanın diğer bir ucundan bir anekdot anlatacağım biraz sonra. Dün akşam seyrettin mi Dünya Kupası finalini? Çok ara ara bakabildim. Telefonlardan mı yoksa başka bir şey mi izledin? Ben gerçekten artık akşamları telefonumu kapatacağım. Arayan arayana. Bir arayan da 45 dakikadan önce kapatmıyor. Ara ara bakabildim. Böyle konuştuğuna bakmayın. O kadar tatlı ki telefonda. Sohbet açıyor, sohbet açıyor. Sohbet açılanlara o da katılıyor, sohbet açana. Telefonda Evet. konuşmayı Ama seviyor. hep benim arkadaşlarım 8'den sonra arıyorlar. Ya Evet. benim de izleyeceklerim oluyor. Sonra 11'e 12'ye kadar konuşunca bir iki saat böyle kafamı dinlemem lazım. Bu sefer uyumam çok geç saate kalıyor. Geç uyuyunca da geç mi kalkıyorsun yoksa erken Yok. kalkıyorsun sen? 7'de ayaktayım. İstersen 5'te yatayım. Ne güzel bir şey bu ya. İnsanın motivasyonuyla da ilgili. Demek ki hep böyle sürekli motivesin yani. Hep böyle iyi, güzel bir şey bu. Evet. Eee, Uyuyamıyorum. Uyurken çok sıkılıyorum. Sıkılıyorsun. Peki, peki dostlar, beğen yaparsak sonra unutursunuz arkadaşlar. Çok dolu bugün program yayınımız. Size söz veriyorum böyle akıp gidecek bir roman okur gibi izleyeceksiniz bizi ya da eee Yalı Çapkını'nı izler gibi keyif alacaksınız bugün yayından diyorum. Onun için peşin peşin beğen yaparsanız ve abone olmadan izleyen dostlar abone olursanız da çok mutlu oluruz. Dün akşam evet İspanya şampiyon oldu. Tebrik ediyoruz İspanya'yı ve e, izleyicilerin birçoğu İspanya favori gösteriyorlardı. E, evet birçoğu bildi. Caner hoş geldin Caner. Moderatörümüz Caner. Caner de bildi. O da İspanya'yı favori göstermişti. Ve İspanya sürklase etti denir. Yani hakikaten Arjantin'e hiç şans tanımadı. Çok güzel bir futbol oynadı. Aynı zamanda bir müzik şöleni gibi geçti. Ünlüler geçidi gibi geçti. Şey final karşılaşması devre arasında ünlü sanatçılar, dünyaca ünlü sanatçılar
her ne kadar TRT göstermese de şov yaptılar, finalde ve TRT bu yüzden çok büyük tepki gördü. Düşünebiliyor musun? Madonna çıkıyor Arzu, devre arasında şarkı söylüyor. Shakira, şarkı söylüyor. İşte, eee, yani başka ünlüler de vardı ama her ne durumdaysa TRT reklam yayınlamayı tercih etti ve, bu güzel şovdan mahrum bıraktı insanları, seyirciyi. Evet, maalesef çok üzücü ve çok şahane, bir daha hiç kimsenin göremeyeceği kadar güzellikte görüntüler vardı. Niye öyle oldu bilmiyorum. Keşke öyle olmasaydı. Türk insanı da görseydi. Tabii gördük biz başka taraflardan ama keşke herkes izleyebilseydi. Yani bir Madonna, oradaki o görsellik inanılmaz güzel ötesiydi. Evet, değil mi? Yani, eee, görsellik o, Shakira'nın şovu, Madonna'nın şovu ve diğer pek çok ünlü vardı. Pek çok ünlü vardı ama TRT hiçbirini göstermedi. TRT onun yerine ilk yarıdaki, karşılaşmayla ilgili 4 tane, karşılaşmanın ilk bölümü, ilk yarısıyla ilgili 4 tane yorumcuya ekrana devre arasında yorum getirdi. Onu izletti seyircisine. Olacak şey değil ya. Olacak şey değil. Çok büyük tepki Evet. geçti, çekti o yüzden TRT. Evet, eee, bakıyorum şöyle notlarıma arkadaşlar. Bakıyorum. Evet. Shakira Shakira şov yaparken, eee, devre arasında Gerard Pique, boşandığı kocası kendisini aldattığı için, eee, boşadığı kocası 2 tane çocuklarıyla birlikte tribünlerde Shakira'nın bu şovunu izledi. Sence kaybettiğine yanıyor mudur ya? Ben, ne kaybettiğini gör derler ya. Yani Shakira boşandıktan sonra Shakira daha da güzelleşti sanki. Bu Gerard Pique de emekli oldu futbolculuktan. Meşhur bir futbolcuydu Shakira ile evlendiğinde. Daha doğrusu onlar 2010 yılında Arzu, Dünya Kupası için Shakira klip çekerken o klipte tanışmışlardı. Klibin Evet. çekimlerinde. Yani futbolcular da o Shakira'nın Dünya Kupası şarkısında yer aldığı zaman orada tanışmışlardı. Sonra evlenmişlerdi. Şimdi bir başka Dünya Kupası. Tribünde izlerken sence düşünmüş müdür? Ya Yani ben içinde bir yanlış uhde yaptım. varsa tam, aşk bitmeden boşandılarsa ki çok spekülasyon dolu bir boşanmaydı. Tabii ki, yani, bir dünya starıyla birlikte kendisinin de ışığı söndü. Tabii ki bir, kötü olmuştur diye düşünüyorum ama içindeki tüm duygular bittiyse tabii ki hiç etkilememiştir yani. Evet. Gerard Pique, çapkın olduğu söylenirdi. Shakira ile evlenmeden evvel de. O olayı kısaca bir hatırlatalım. Shakira ile evliler ve Shakira sık sık işi nedeniyle, evden ayrılıyor, bir yerlere gidiyor, şehir dışına gidiyor ve en son gidişinde de çocukları da yanına alıyor, beraber gidiyorlar. Sonra eve geliyor Shakira, işte kocası onu karşılıyor, "Hoş geldin hayatım, özledim seni." filan. Shakira evde, işte, sağa solu düzeltirken buzdolabına bakıyor, herkesin baktığı gibi açıyor, bakıyor, ne eksik, ne var filan. Bakıyor ki, reçel kavanozu, çilek reçeli kavanozu yarıya inmiş. "Allah Allah." diyor, "Gerard" diyor, "çilek reçelini hiç sevmez ki." diyor. "Bu nasıl yarıya indi ben yokken?" diyor, "çocuklar yokken." diyor. Sonra içine bir şüphe, bir kurt düşüyor, kadınlara düşer ve bir araştırıyor ki kocası eve kadın atmış o yokken. Olacak şey mi? Kadın kaşıklamış meğersem. 23 yaşında bir genç kadın. Ondan sonra öğreniyor ki aldatıldığını. Çok zor günler geçirdi. Hepimiz tanık olduk. Boşandı. Ama sonra ne oldu? O kadın gitti, eee, Clara Chia, Shakira'nın eski kocasının, işte, o adamı aldattı. Kiminle aldattı? Gerard Pique'in teknik direktörü, eski teknik direktörü Pep Guardiola ile
aldattı. Düşünebiliyor musun? Çok Dünyaca güzel meşhur yapmış, helal olsun. Kan akan intikam. Pep Guardiola'yla, yani dünyaca meşhur teknik direktörle, eski teknik direktörüyle aldattı. Ha? Güzel mi yapmış kadın? Ve diyorlar Güzel ki yapmış. Etme bulursun dünyası. Sen şahane bir kadınla evlisin. Kadın gidiyor çalışmaya, eve birini atıyorsun. O kadın da seni aldatıyor. Gayet karma olmuş, ilahi adalet olmuş. Şahane ötesi. Ben Shakira'ya da şaşırdım. Benim bütün buzdolabını yeseler ben çok dikkatsiz bir tipimdir. Hiç haberim olmaz. Reçelin nasıl indiğini fark etmiş. Yani hayatta bilmem. Ben yemişimdir diye düşünürüm. Helal olsun Shakira'ya yani. Vallahi büyük zekilik yani. Benim buzdolabını yeseler herhalde giderken ben yedim derim yani. ya Arzu ya. Vallahi öyle. Reçele bakıp reçelin azaldığını hissetmiş. Bu nasıl bir dikkat? Ben çok dikkatsizim o konularda. O yüzden boynuz yemiş olabilirim, haberim de olmamış olabilir. Ya, bir de şunu anlamam mümkün değil ya. Yani sen, eve nasıl aile evine nasıl başka bir kadını Ya, getirir de onunla beraber olursun ya? Yani, ne evet. bileyim ben, yani, Çok bu yersizlik ahlaksızlık. değil, densizlik bu yani, değil mi? Ahlaksızlık bence. Yani Ahlaksızlık, tamam aldatmak da ahlaksızlık ama kendi evinde aldatmak ultra ahlaksızlık yani. ultra ahlaksızlık. Yani ve o çocuklarla birlikte oluyorlar tabii. Çocuk var arada. Çocuklarıyla annelerini izliyor filan. Anneleri de tribüne, aşağı sahaya inmeden evvel, konserden önce onlarla beraber tribünde oturuyordu. Çocuklarının yanında oturuyordu. Bir tarafta Shakira, 2 çocuk ve diğer tarafta çocukların babaları. Görüşmeler devam ediyor tabii. Yani arada çocuklar var. Yani istemeye istemeye görüşüyordur belki Shakira. Çünkü ne duruma düşürdü adamını. Dünyaya rezil oldular ailece. Evet, evet, evet. Lale Arzu şey demiş, Başak Burcu olabilir Shakira, detaycı demiş. Çok merak ettim Lale Arzu Hanım. Yazar mısınız? Biz şimdi bakamıyoruz ne burcu. Cidden Başak olabilir Shakira. Yani mühim bir şey o reçelin bittiğini görmesi ya da azaldığını. Evet, fakat sana, yani şaşırdım, bütün buzdolabını yeseler dedin. Vallahi anlamam. Yemin ederim anlamam. Bir de kendimden şüphe ederim. Ben yemişimdir giderken diye. Hiç jetonum düşmez. Çok güzel, çok güzel. Evet, Lamine Yamal, İspanya'nın göz bebeği, 20 yaşında, belki de 19 yaşında. 19 sırt numaralı formayla oynuyor. Eee, Lamine Yamal ve Messi ile onların, eee, bilinen bir hikâyesi var ama çok detaylı bir şekilde, bu Dünya Kupası finaliyle bilmeyenler de vardır diye bir tekrar etmek istiyorum. Çok enteresan. Eee, dün Messi'nin yüzünden düşen 1000 parçaydı maçtan sonra. İspanyol futbolcularla çok soğuk şekilde, eee, tokalaştı, tebrikleşti. Çok soğuk şekilde ama Lamine Yamal'la sarmaş dolaş oldu. Hikâyesi, şöyle, Barcelona'da oynarken Messi genç bir zirvede yine bir futbolcuyken, Barcelona kulübü yoksul çocuklar için bir, bağış, fonuna destek olmak amacıyla yoksul çocuklarla ilgili bir kampanyaya katılıyor. Yoksul aile, göçmen, işte, Afrika'dan gelmiş ailelerin çocukları, ve Lamine Yamal, onun ailesi de bu kampanyada, çocuklarıyla, bu çocuk da daha bebek bir, teknenin içinde, bir küvez gibi bir şeyin içinde, yıkanıyor. Messi yıkıyor o çocuğu. Yıkadığı çocuk Lamine Yamal. Daha birkaç aylık bebek. Düşünsene. Eee, dünyada en çok konuşulan ilginç bir kehanet diyor. Dünya Kupası'nda onların karşı karşıya gelmesiyle ilgili olarak. Kader'in şöyle bir bakıyorum. Bebekken küvette yıkadığı o meşhur karenin tam 19 yıl öncesine ait olduğu, biliniyor. 19 sayısının uğru orada kehaneti oradan başlıyor arkadaşlar. Eee, dev finalde kupayı
ellerinde yükselten Yamal, İspanya'nın sağ açığı, göz bebeği şu anda 19 yaşında. 19'un hikmeti devam ediyor. Bugün İspanya milli takımında 19 numaralı formayı giyiyor. Ve o günlerde küvette bebek Yamal'ı yıkarken Messi'nin Barcelona'daki formasının sırt numarası 19 idi. Messi bu dev organizasyonda Dünya Kupası 2026'da 19 isabetli şutla tamamladı. Arjantin'in turnuva boyunca rakip filelere attığı gol sayısı 19. Ve bu final Messi ile Lamine Yamal'ın karşı karşıya geldiği bu final maçı 19 Temmuz'da oynandı. İspanya'ya şampiyonluğu getiren dünkü o altın gol maçın bitimine tam 19 dakika kala ağlarla buluştu. Ve ve evet, bu kadar. Yeter zaten. 19 rakamının böyle ilginç bir Messi ile Yamal arasında ilginç bir hikayesi var arkadaşlar. Bütün dünyada bunun sırrı nedir diye böyle yorumluyorlar. Falcılara soruyorlar, astrologlara soruyorlar. Peki arkadaşlar, bunu da anlatmış olalım. Ve Messi'nin tabii son Dünya Kupası'ydı. Sen Ronaldo mu Messi mi? Hangisini destekliyorsun? Portekiz'de Hiçbirini, hiç futbolla alakam sıfır. İkisi öyle de mi? benim için aynı. Simovic ve Prekazi'yi destekliyorum ben. Sadece orada kaldım. Evet, onlar da çok iyi Galatasaraylı futbolculardı. Sırp, Yugoslav futbolculardı. Peki, Daha 17 dizisini seyredebiliyor musun? Ona da minik minik bakabildim. Olayları yarım yarım anlayabildim. Yine telefonlardan. Güzeldi ama dün akşam anlayabildiğim kadarıyla. Evet, dün akşam Daha 17 dizisi maçtan önce yayınlandı. Her zaman özet bölümünü uzun uzun e, asıl bölüm kadar uzun 2,5 saate Verirler. yakın yayınlarlardı. Evet, verirdi Kanal D. Dün akşam 22'de TRT1'de maç yayına gireceği için özeti kısa tuttular. Ratingde ezilmemek için ve çok da doğru yaptılar. Ratingde kafa tuttu, biliyor musun? Daha 17 kafa kaldırdı. Yani tabii ki Dünya Kupası maçı TRT'de iyi bir rating aldı. E, Yani yaz günü için iyi. İspanya-Arjantin Dünya Kupası finali totalde 11,07 aldı. 11 rating. AB'de 15 aldı. 15,05. ABC 1'de 13,97 aldı. Ee, Gün ikincisi olan Kupa Saati yayını maçtan önce TRT 1'de Kupa Saati yayını 7,67 aldı totalde. AB'de 11, ABC'de 9,93. Daha 17 üçüncü oldu. Daha 17 6,23 total yaptı. Çok iyi. 6,23. Evet, diğer yaz dizileri 4,5-5 civarında yapıyor. Geçen haftaya göre 1,45, 1,25-45 arası düştü yine. Yani yine dediğim, yani düştüğü halde geçen hafta 7'den daha fazlaydı. 6,23 yine çok iyi değil mi? Ezilmedi. Evet evet AB'de gayet başarılı. AB'de 4,58, ABC 1'de 4,99. Bak, totalde share 24,48. Wow. Ya, daha 17. Wow. Yani karşısında bak, düşün, 4 yılda bir olan Dünya Kupası'nın final maçı var. Yani bu İnanılmaz. inanılmaz değil mi? Mükemmel bir başarı. Daha 17 dizisi. Evet, yani bu tabii ki o genç oyuncuların çok sevildiğini gösteriyor. Başrollerdeki o 4, 5, 6 genç hepsi başrolde biraz yer alıyor. Tabii ki ana karakterler Ceren Ayruk'la Çağan Efe Ak ve o Teoman karakteri Ata Yaşat, onlar çok daha e, emek harcıyorlar. Çok daha fazla yer alıyorlar sahne olarak. Ama diziye emeği geçen herkesi tebrik etmek lazım, Arzu.
Evet, büyük tebrik yani inanılmaz başarılı. Ben en çok şimdi bu 17 bittikten sonra bu genç arkadaşlarımız nasıl bir projede göreceğiz? O kısmını çok merak ediyorum. Bitmesini bekleyen yapımcılar çoktur, diğer rakip firmalar. İnanılmaz büyük transferler gerçekleştirilecek oralardan. Aynı fikirdeyim. Eee, zaten şimdi 8. bölüm yayınlandı bildiğim kadarıyla. Evet, Yanlış evet. hatırlamıyorsam. Eee, bu senaristler işlerini güzel yapmaya devam ederlerse ki yavaş yavaş yazıyorlar zaten açmıyorlar hikayeleri ki hani şimdiden belli oldu yeni sezona da sarkacak, uzayacak tüketmemek için. Mesela daha işte o Atay'la Aras kardeşlerin şeyde Teoman'la çok fazla girmiyorlar. Deniz'in kızın hikayesine çok fazla girmiyorlar. Aras'la Evet, platonik bir şeyler yaşayan yavaş yavaş ve doğru. tabii ki daha evvel de dizilerde böyle başarılı dizilerde gördüğümüz bir şey vardı. Afra'yla Mert'te de gördük bunu. Yalı Çapkını başlayıp da tuttuğu zaman böyle yüksek reyting yaptığı zaman bu iki oyuncu göz bebeği oldular. Tıpkı bugün Ceren'le şeyin olduğu gibi, Çağan Efe Akın olduğu gibi halkın göz bebeği. E, ve yakında reklam verenler de onları kuşatacaklar bir şekilde. Başlamışlardır Evet. diye düşünüyorum hatta. Değil mi? Evet, evet, mutlaka. Çok dikkat çekiyorlar, çok başarılı. Reytingler çok iddialı. Muhakkak çok güzel. Bu da çok güzel bir iş ama bundan çok daha güzel işler gelecektir diye düşünüyorum. Bir de orada, bir figüran kız vardı. Habere denk gelebildin mi? Mavi gözlü, çok güzel. Arkada görünen. O figüran kızın işine son verilmiş. Ya İnanılmaz güzel bir kızdı. O da TikTok'ta bir açıklama yapmış. Bence o kızın da yolu çok açık. Eğer figüranlıkta birazcık bir yeteneği varsa rol yapmada, bence figüranlıktan bir diziye yan rol olarak geçecek güzellikte bir kız. evet, sete geliş saatlerinde problem olmuş. O da servisle ilgili olduğunu söylüyor kız. Yani servis zamanında almıyormuş demek ki. Öyle bir şeyler söyledi kız. Eee, ama yapım ekibinden, prodüksiyon ekibinden bir başkasına kabahat attığı için, suçlama yaptığı için ters düşmüş yapım ekibiyle ve o yüzden figüran diye harcamışlar kızı. Büyük hata Kız do ama. Kız mesela ben dizinin yapımcısı olsam sosyal medyada X platformunda inanılmaz konuşuldu ve dikkatleri üzerine çekti. Aslında diziyle ilgili tatlı bir hadise. Yani bir figüran inanılmaz büyüdü X platformunda. Her ne olursa olsun orada tutulması lazımdı. Ben dizinin yapımcısı olsam tutardım onu ya da ikinci şık birileri kızın görünmesinden, yükselişinden rahatsız olmuş olabilir. Ayağa kaydırılmış olabilir. olabilir, olabilir. Yani Kızı görmediğimiz harcadılar ya. hadiseler değil bunlar. Çok doğru söylüyorsun. Kızı harcadılar yani. Evet, çok güzel bir kızcağız maşallah. Aynen öyle. Dünyaca ünlü şarkıcının evine şok saldırı. Beyoncé'un ve eşinin Jay-Z'nin yaşadığı yüksek güvenlik önlemleriyle korunan New York'taki malikanelerinde korku dolu anlar yaşandı. Arkadaşlar, 60 yaşlarındaki bir adam arabasıyla yüksek güvenlik önlemleri altındaki evin bahçe kapısına hızla çarptı ve kapıya çok büyük bir zarar verdi. Burada niyeti Beyoncé'ye saldırı, Beyoncé'ye ulaşmaya çabası mı, özel bir kini mi var, nefreti mi var? Bu konuda Amerikan polisi çalışma yapıyor. Şurada bir BBC'den baktım, bir de orada bir haber var. Ona da hemen e, şimdi okuyorum sizlerle beraber. Keith Jonathan Webster adında sabıka kaydı olmayan bir kişi. E, olayın ilk tespitleri şu şekilde. Subaru marka aracıyla bu eve 26 milyon dolarlık malikaneye
ana giriş kapısına doğru oldukça yüksek bir hızla ilerledi. Arzu, düşünebiliyor musun? Yani, böyle bir malikanenin ana kapısını gaza basarak ilerliyor. Burada kasıt olmaması mümkün değil ki. Frene de basmadı. Bütün hızıyla kapalı tutulan mekanik ahşap bahçe kapısına sert bir şekilde çarptı arabasıyla ve içeri girdi. Çarpmanın etkisiyle kapıda ve mekanik sistemde çok ciddi hasar meydana geldi. Ve mülkün ana giriş yoluna kadar ilerledi. Güvenlik görevlileri tarafından güçlükle durduruldu araba, etkisiz hale getirildi. Polisler geldi, gözaltı gerçekleşti, ve benim, eee, ağrılarım var demesi üzerine ambulans çağrıldı, hastaneye kaldırıldı. Bir saldırı gibi görünse de polisin yaptığı ilk incelemelerde kişinin sabıkasının olmadığı, silah yok, tehdit notu bulunamadığı ve, depresyon hastası, psikolojik rahatsız olabileceği, zaten hemen öyle bir şey yaftalarlar yani, belirtildi. Var ya öyle, bizde de öyle sapıklar olur. Bizim hayranların da, hatırlıyor musun? Hadise'nin bir sapığı vardı. Bahçe duvarını aşıyor sitede. Ondan sonra balkona tırmanıyor. Hadise'nin balkonuna tırmanıyor. Düşünebiliyor Evet. musun? Orada yakalanmıştı. Ya uyuyamaz insan ya. Evet, çok korkunç. Çok korkunç. İşte çeşit çeşit insan var. Hastası var, psikolojik hastası var, takıntılısı var. Allah karşılaştırmasın yani. Evet. Şimdi bu kişi, serbest bırakılmış. Mala zarar verme, mülke tecavüz suçlarından dava açılmış. Akıl sağlığı kontrolü ve değerlendirme için psikiyatri sağlık merkezine sevk edilmiş. Uzaklaştırma çıkarmışlar. Beyoncé ve kocasına yaklaşamayacak. Eee, Ondan sonra da serbest bırakılmış. Olay anında Beyoncé ile kocasının evde olup olmadığı da açıklanmamış. Şöhret olmak da çok zor, değil mi? Evet, çok zor, çok sıkıntılı. Milyonlarca hayran, iyi olanı var, kötü olanı var, takıntılı olanı var, sapık olanı var. Çok zor Deli yani. olanı var, deli olanı Evet, var, değil mi? Yani evet. çok ünlüsün ve, seni seven kadar sevmeyen de var. Yani eee, sana zarar vermek için seni kollayanlar da olabiliyor. Böyle kafadan çatlak olanlar da olabiliyor. Var, var maalesef yani. Zor. Çok zor. Evet. Ama onların kapı Şi kaç paradır şimdi adam ödeyecek. Dünya kadardır o kapı, ben sana söyleyeyim. En az 2-3 milyondur o kapı. Değil mi? Çok haklısın. Mekanik sistemi de arızalanmış. Kapı parçalanmış. Evet. Subaru da sağlam arabaymış o zaman. Orayı Hah! yıktıysa. Bizde Subaru çok satmadı. Bir zamanlar distribütörü falan vardı. Şimdi var mı bilmiyorum ama hakikaten çok sağlam arabadır. Ya ben Japonya'da 2006'da Jeep'ini almıştım. Gerçekten sağlam yani reklam değil. Tamamen kendi deneyimim. Ama tabii tutulmuyor. Biz daha havalı şeyleri seviyoruz. İşte evet. bir diğer markalar gibi. Performansı da çok iyiydi. Demek ki güçlüymüş de koca kapıyı yıktıysa. Tabii, tabii, tabii. Tank gibi araba Subaru. Seninki Jeep miydi, Jeep, şey miydi? Jeep. Çok güçlüydü motoru, inanılmaz. Vallahi tazı gibi çıkıyordu her yere. Evet. Gianni Versace'nin Miami'de bir hayranı tarafından öldürülmesini unutamadım ben. 97 Ben de. tarihinde. Bak 29 29 sene kaç? 29 mu? Doğru mu söylüyorum? 29 sene olmuş. Hayran konuşuyoruz ya. Sen de hatırlıyorsun değil mi? Evet, çok çok beni çok yıkan bir olaydı o. Evet. Miami Beach'teki evinde ki o evin önünde fotoğraf çektirmiştim ben, bir sene evvel 96 senesinde. Eee, Seri katil Andrew
Kanan'ın tarafından başından vurularak öldürülmüştü. Hayranı gibi. Sabah yürüyüşü ve kahvaltı dönüşünde evinin merdivenlerinde silahlı saldırıya uğramıştı. Eee, Hayranı zannetmiş. Öyle yaklaşıyor. Başka bunun gibi böyle üzücü hayranlar tarafından yaşatılan birkaç olay daha var ama iyi şeyler konuşalım. Peki, Alina Boz'u gördün mü ya? Gördüm. Alina Boz'un yaptığını. Kız zaten iyi bir oyuncu. Çok güzel dizilerde oynadı, oynuyor. 28 yaşında ve çok güzel bir izdivaç yaptı işletmeci kocasıyla. Ben o adama hiç hakikaten bak samimiyetle söylüyorum. Bu evliliği Umut Evirgen, evliliği yürütebileceklerini birlikte çok ihtimal vermiyordum. Ama çünkü neden? Bana kızmasın Umut Evirgen. Bekarken çok çapkın bir insandı. Birlikte olmadığı ünlü kadın çok azdır. Yani bizim bütün duyduğumuz isimlerle işte hiçbir şey yapmasa bile ne bileyim bir oturup akşam yemeği yemiştir. Yani ben öyle söylüyorum. Siz anlayın artık. Pek çok isimde anılıyordu. Şeytan tüyü olan bir insandı. Ve 2023 yılında evlendiler Alina Boz'la. Şimdi bugün sinema ve televizyon bölümünden üniversitenin mezun olduğu haberi var her yerde Alina Boz'un. Bu kadar varlıklı bir insanla dünya evine giriyorsun. Zirvede bir oyuncusun. Ama diyorsun ki ben oyunculuğun üniversitesinde okumak istiyorum ve 4 sene eğitim alıyorsun. Aynı zamanda evli bir kadınsın. Ne düşünüyorsun? Çok tatlı. Bütün kadınlara örnek olmalı. Evlenince ya da, işte, birazcık para görünce okulunu bırakan çok insanımız var ya da erkeklerden de aynı. Eğitim her zaman Çok. çok önemlidir. Bugün eğitimin çok değeri bilinmese de biz hep öyle büyütüldük. Eğitim kolunda altın bileziktir. Hatta en kalın altın bileziktir. Bütün bunlara güvenmemiş, şöhrete, paraya, kocaya, eğitimini bitirmiş tüm genç kızlarımıza, tüm genç delikanlılarımıza örnek olsun. Biliyorum, eğitimin bir işe yaramadığını düşünüyorlar. Çünkü artık eğitimli insanlar istedikleri maaşları alamıyorlar ya da istedikleri işleri bulamıyorlar. Fakat, gün gelecek bulacaklar. Gün gelecek eğitim çok önemli olacak. O yüzden çok çok önemli bir, hadise gerçekleştirmiş Alina Boz. Tebrik ediyorum, şahane. Şahane. Bizim oyuncularımızın çoğu eğer üniversitede falan okuyorlarsa oyuncu olduktan sonra yani biraz Hı hı. dizilerde tutunduktan sonra üniversiteyi bırakıyorlar. Eğitimi bırakıyorlar. Senin dediğin gibi. Yani Alina Boz ise tam tersine en son Kuruluş Orhan'da oynuyordu. İşte bir sürü güzel dizide oynadı. Saymama gerek yok. İzleyenler zaten biliyorlar Alina Boz'un başarılı bir oyuncu olduğunu. Yani gün olur. Taçlandırmak istemiş. Pardon, gün olur, Efendim? şöhret gider, para gider, koca gider ama eğitim ve o bilezik, eğitimin getirdiği bilezik hep kalır insanda. Hep her kadına, her erkek adama eğitim lazım. Valla şahane. Ben çok çok takdir ettim kendisini. Hiç de bilmiyorduk yani. Arada bir çıkıyordu bu tarz haberler ama şahane bir şey yapmış. Evet. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu. Dün mezunların kep giyme töreni vardı. Alina Boz da diploma aldı, kep giydi ve kepini arkadaşlarıyla beraber gökyüzüne fırlattı. O klasik tören gerçekleşti. Geçen yılda Alina Boz Antalya Film Festivali'nde eee, çektiği bir kısa filmle, yönetmenliğini yaptığı ve senaryosunu yazdığı bir kısa filmle Altın Portakal Film Festivali'ne katılmış. Yani kendisine öyle bir hedef çiziyor ki ileride yönetmen, senarist, hepsini beraber oyunculuk, hepsini beraber gerçekleştirecek. Bana katılır mısın ama ben şöyle düşünüyorum. Yani şimdi Alina Boz'un annesi Rus biliyorsun. Hı hı. Babası Türk. Babası Bulgar göçmeni Türk. Bu biraz Rus disiplini gibi geliyor bana Alina Boz'un bu yaptığı. Evet Yani ama
Ya, artık bizde de, yani, o kadar çok eğitimli çocuğumuz var ki, hani, Var. önceden, bu kadar özel okullar, üniversiteler de yoktu. İnsanlar çok, böyle, girebilmek için ben kendi dönemimde yoktu yani. Canımız çıkıyordu o taban puanlara yetişeceğiz diye. Şimdi çok alternatif var. Bütün çocuklar okuyor. Rus disiplini evet, Ruslar disiplinli ama Türkler de şu anda inanılmaz. Yani ülkenin bence %80'i şu anda üniversite mezunu oldu. Bu da güzel bir sayı ama mühim olan iş bulabilmeleri, işe atılabilmeleri. Yoksa diplomalı işsizler olması önemli bir şey değil. Diplomalı iş ordusu, iş gücümüz önemli. Mesela biz acayip önemli bir dönemdeydik 10 yıl öncesine kadar. Genç nüfusumuz çok fazlaydı. İnanılmaz. Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerinden biriydik ama artık o avantajı kaybettik. Şu anda maalesef orta yaş ve yaşlı nüfusumuz çok fazla. O yüzden çok doğurmamız gerekiyor. Yeni çocukların, yeni nesillerin doğması gerekiyor. Biz o dönemi değerlendiremedik mesela o kadar genç nüfusla ama şimdiki yeni jenerasyonun umarım çok iyi değerlendirirler. Çok doğru. Oha abla çok güzel yazmış bir tanesi. Silmeseydiniz keşke Caner. Arzu'ya çok ilginç bir, eee, beğeni ifadesi. Oha Görmedim. abla çok güzel. Silmeseydiniz belki iyi niyetlidir dosttur belki. Her neyse. Peki. Ha, Abla spam diyen pek yapıyor. dost değildir de o genelde şudur toplumda, kadını aşağılayabilmek için abla derler ama hepsi Öyle başımın mi? üstüne. Hiç tabii canım hiç problem değil. Ben etrafımdaki herkese söylüyorum, abla demeleri çok hoşuma gidiyor ama genelde toplumda öyle kullanılır. Caner zaten hiç es geçmiyor, herkesi engelliyor. Caner'den kaçmaz. Peki Caner, tamam. Eee, peki arkadaşlar. Birisi de bir şey söylemişti, onu da söyleyeyim. Bir ara gözüme takıldı, niye ceket giyiyor, niye giyiyor diye. Kardeşim burası Evet. şey yani her taraf klima ve canım ceket giymek istiyor. Ben öyle mutluyum ve huzurluyum. Ceketin nesi sizi rahatsız etti onu bilmiyorum yani. Neyle çıkacaktım? Yok, yok, çok, çok son derece, güzel görünüyor kıyafetin. Çok iyi. Teşekkür ederim. Arzu'nun ceket giymesi sizlere kıymet verdiğini gösteriyor aslında. Yani, son derece şık bir kıyafetle çıkması saygılı olduğunu gösteriyor sizlere. Böyledir yani bizim medya dilinde kıyafet çok önemlidir. Benim böyle biraz pejmürde olmam da ortama uymamdan ve Estağfurullah. Tarçın, ve Tarçın. Tarçın ama yayındayım Tarçın, canlı yayındayım. Hıh. Canlı yayındayım. Peki Tarçın, seni seviyorum. Seni seviyorum, tamam. Evet, Mert Demir'den yaza damga vuracak, bir, 4 şarkılık bir kısa albüm. Mert Demir, eee, 4 şarkılık Serenay Sarıkaya'nın sevgilisi. Eee, Hazırım İnan Kaybolmaya isimli şarkısı, A1 diyelim, en iddialı şarkısı. Biterse Hatıran, mayıs ayında bu albümün habercisi olarak çıkardığı albümden bir şarkıydı. Ve Kadın isimli bir şarkı daha, bir de Yalanmış isimli bir şarkı daha. 4 şarkılık dinledim. 4 şarkıyı da dinledim bugün yayından önce. Hani bir şey yakalayabilir miyim, bir şey bulabilir miyim? Bir yerlerden Serenay'ın sesi gelir mi? Back vokal falan yapmış olabilir mi yine? Ne bileyim ben. Ya da Serenay'a yazılmış sözler olabilir mi filan. Hiç konuşacak çok fazla bir şey bulamadım. Bu hayallerimin hiçbirisi yoktu şarkılarının içinde. Ama bir emek olduğu kesin. Hepsini kendi bestelerime söz yazmış. Ama ben yine de şunu beklerdim. Yani 4 tane şarkı çıkarıyorsun ve büyük bir aşk yaşıyorsun. Kadına her sabah evine gidiyorsun, çiçek Çiçek götürüyorsun alıyorsun. ve çiçek alıp götürüyorsun ve sıcak kahve götürüyorsun. Bu kendi ifadesiydi. Her sabah giderken Starbucks'tan alıp götür filan. Yani bir yazsana bir sözler, bir şarkı filan. Yani bizi bir büyülesene ya. Bu büyüye devam etsene. Ne bileyim ben. Niye yapmıyor sence? Nedir yani? Sence yapması gerekir miydi? Ben yanlış mı düşünüyorum? Ticari bir ilişki gibi görünmesini istememiştir. Bir kere yaptı.
devamlı Serenay, Serenay, Serenay marka değerini düşürür ya da kendi yaptığı işi örseler, birazcık alta indirir diye düşünmüştür bence. Ama biz izleyicinin de böyle bir merakı var. Bunu da gidermesi lazımdı. Bence bu sebepledir yani. Evet, yani, ama dinleyin şarkıları, dinleyin. Şuraya notlar almıştım şarkılarla ilgili. Evet, hazırım inan kaybolmaya. Alternatif pop, elektronik pop altyapılı, eee, R&B R&B'de arabesk tınısı da var. Eee, kadın şarkısı rock tarzında mesela, rock tarzında böyle, soft rock diyebiliriz. Biterse Hatıran mayıs'ta çıkmıştı. Zaten dinlemişsinizdir diye düşünüyorum. Eee, Yalanmış şarkısı da işte. Şu üzücü biliyor musun aslında? Şimdi şu benim yaptığım Mert Demir mesela kırılıyordur şu anda. Kırılır izlerse bu söylediklerimi. Övülmeyi bekler sanatçı. Emek vermiş, 4 şarkı üretmiş filan. Harika, çok güzel. Dinleyin mutlaka filan denmesini bekler. Diyemiyorum ya. Diyemiyorum. Daha çok çalışması, daha sıkı çalışması, daha çok emek vermesi ya da, eee, ilham gelecek şekilde bir, hayatın içinde olması. Derler ki, katılıyor musun? Derler ki bir şarkıcı, bir besteci ayrılırsa, terk edilirse ilham gelir, o zaman üretir filan. Katılıyor musun? Evet, ben de katılıyorum. Acılar her zaman Üzülürse. hayatın her alanında insana çok büyük ilham veren deneyimler. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Tabii balık burcu olmamın da etkisi burada biraz fazladır. Ama her zaman acı, her zaman iyi gelir insana yani üretir, çalıştırır, aklını başına getirir. O yüzden mantıklı buluyorum. Çok mutluyken mutluluk üzerine yazabilirsin. Bir acıyı yazamazsın, bir ayrılığı yazamazsın. Çok mutluyken bence daha az üretiliyordur. Hep acıdan yoruluyor ya müzisyenlerimiz. O yüzden o kadar dertliler. Evet, ve birlikte çok mutlular. Bize yansıyan şu anda aşkıyla Mert çok mutlu. Serenay Sarıkaya'yla bize yansıyan o. Eee, belki de onun için böyle sıradan diyeceğim, üzülecek ama her neyse dinleyin. Serenay Dinleyin belki siz Sarıkaya beğenirsiniz. oyun arkadaşını buldu bence, değil mi? Çok eğleniyor. Böyle çok onun oyun arkadaşı gibi Bravo, ilişkide. Gerçekten bravo oyun çok güzel. arkadaşını buldu. Yani bana geçen his o. O dans etmeleri, birlikte çekildikleri pozlar, yaşadıkları onlar bunlar. Serenay oyun arkadaşını bulmuş gibi bir his geçiriyor bana. Çok güzel yorum. Hakikaten öyle ama bu da keyifli tabii, bu da güzel. Yani bu mutluluk devam etsin. Ya, şimdi biz bunu böyle söylüyoruz ya, daha doğrusu ben, seni, şey yaptım, biraz açtım ama teşhisin harika. Sanki onların ikisinin yaşadığı yanlışmış yaptıkları birlikte. Hayır ya, Hayır. herkesin, her çiftin ulaşmak istediği, nokta değil mi bu? Birlikte mutlu olmak, Tabii ki. Tabii ki. birlikte mutlu Herkes, olmak. her insan oyun arkadaşını bulmak ister. Yoksa yanında sıkıldığın, kendini kastığın insanlarla evet bazen insanlar birlikte olabiliyor orta yolu bulmak adına ama bulamıyorlar. En mühim hadise hayatta eğlenebildiğin oyun arkadaşını bulabilmek ve bana öyle geçiyor onların enerjisi. Çok eğleniyorlar, çok mutlular. Darısı başımıza. Evet. Benim oyun arkadaşım nerede? Hangi kumda oynuyor? Ne zaman kendisini gösterecek? Evet, yani hangi kumda ne yapıyor, ne oynuyor? Hiç belli olmaz. Bir anda çıkıverir karşına. Çıkacak hissediyorum. Senin bir sözün var zaten. Ben o erkeği 100 metre ötede gördüğüm zaman, 100 metre uzaktan geliyorsa bile tanırım, anlarım filan gibi bir 500 sözün var. metre, 1 kilometre, 100 metre ne ki? 100 metreden hemen emin olurum. Daha uzaktan. Gerçekten böyle bak. Çok ciddi söylüyorum. Göreyim, tamam derim yani. Bu benim aşık olacağım insan. Kaşı, gözü, eli, konuşması, tavrı direkt yani ve bütün etrafım bilir bunu yani. İçim hisseder.
içine doğuyor ha, içine doğuyor. Öyle mi? Doğuyor direkt yani. O senin de bildiğini ben ilk görmüştüm, arabasına çarpmıştım. Daha o arabadan inmeden dikiz aynasından gözünü gördüm. Yanımdaki arkadaşıma dedim, "Berna ben aşık oldum." dedim. Ciddi mi söylüyorsun? Vallahi billahi. Aynen böyle oldu yani. Dikiz aynasından gözünü gördüğüm an yani. Ne kadar enteresan değil mi hayat? Evet. Arabasına çarptım, aşık oldum ama bir tıra çarpsaydım en azından bir iki kemik kırığıyla atlatırdım. Tıra çarpmam daha hayırlı olurdu. Ay, ay Allah Tövbe korusun. yarabbim, evrene Kaçın. mesaj göndermeyeyim, iptal. Allah korusun canım. Tro filan aman, aman Ama orada en azından bir iki kemiğim kırılırdı tıra çarpınca. Bu biraz acılı oldu yani. canım ya. Evet, Uzakşehir oyuncularının Alaçatı'da olaylı gecesi. Atakan Özkaya, Alper Çankaya, Nihat Altınkaya gece yarısı Alaçatı'da tartışmaya katıldı. Bir, mekândan çıkıyorlar. Bir taksi tartışmasının içinde buluyorlar kendilerini. Kendi arabaları var. Kendileri arabalarıyla gidecek ama birlikte oldukları insanları da taksiyle yollamak istiyorlar. Taksi çağırıyorlar. Bir başka grupta bu taksi bize geldi diyor. Biraz da alkol durumu var tabii. Alkollü kafalar. Ondan sonra tartışma çıkıyor. Ve ünlüler bunlar ünlü olduğu için tanındıkları zaman da işte video çekiyor çevredeki insanlar. Allah'tan çocuklar, çocuk diyeceğim bu genç oyuncular Nihat Altınkaya işlerinde biraz büyüktür. 40-45 civarıdır yaş olarak. Allah'tan farkına varıyorlar ki hani çevredeki insanların kendilerini tanıdığını filan toparlıyorlar kendilerini. Bir yumruklaşma filan olmuyor. Bir rezalete dönüşmüyor iş. Tam böyle bir sınırda bir durum geçiştiriliyor. Öyle olsa skandal olurdu değil mi? Evet, evet, maalesef. Yani artık hep bir ünlü linci, hep ünlüleri bir aşağıya çekme çabamız olduğu için büyük skandal olurdu. Orada hepsinin soyadında Kaya var. Bütün kayalar Kaya'ya çarpmış. Değil mi? Altınkaya, şu o kaya, bu kaya, Kaya'ya çarpmışlar. Bütün Ya kayalar bugün beni çok orada. güldü. Bugün beni çok güldürdün ya. Allah da seni güldürsün. Amin. Güldürmesini bekliyorum ya Rabbim çabucak. Peki. Evet. Düşünsene orada yumruklaşsalar filan eyvah! Linç Taşacak bu deniz edilirler. dibisinde. Skandal. İçtiler, içtiler, Alaçatı'yı birbirine kattılar. İşte bunlar hani iyi insandı, iyi çocuktu, efendiydi bunlar. Taşacak bu deniz dizisi reytinglerde birinci oldu, şımardılar filan. Ya Artık bazıları da mahsus yapıyor. Ünlüyü gördüğünde olayı büyütmek istiyor. Biraz da kafalar iyi olunca hani yine iyi idare etmiş çocuklar. Bravo vallahi. çok haklısın, çok haklısın. Üzerlerine gidiyorlar ünlüyü görünce, değil mi? Evet. Evet, yani bir de bu hepimizin ortak sorunu. Şimdi atıyorum biz de gece araba almadığımızda taksi hep bir sıkıntı oluyor. Biz de münakaşa edebiliyoruz birileriyle. Ünlü diye etmemesi gerekmiyor yani. Herkeste var bu sıkıntı. O senin taksi, benim taksi diye. Evet, evet. Hele İstanbul'da taksi sıkıntısının Evet. olduğu, önemli bir şey var. İstanbul'da bu maalesef hep yaşanıyor. Şöyle bir bakıyorum elimdeki notlara. Evet arkadaşlar, şimdi, sevgili Arzu, önce Mert Ramazan Demir'le ilgili o, söylediğim, dünyanın hangi köşesinden, Mert'le ilgili bir haber var. Şimdi sosyal medyada bir arkadaş yazmış. Bolivya'nın kuş uçmaz, kervan geçmez yerlerinden Şili sokaklarına kadar her yerden, Mert hayranlarını duyuyorduk diye. Öyle, yani Mert Ramazan Demir de Afra Saraçoğlu gibi çok seviliyor dünyanın her tarafında. Eee, Bangkok'ta Heaven Rooftop'ta çalışan Thai kız Luo
Yalı Çapkını bağımlısı ve Mert Ramazan Kalınkaş Kalın kaş. Mert Ramazan Kalınkaş'ın Kızılderili gibi. hayranı hayranı çıktı. Ben şok yaşıyorum diyor. Bangkok'ta. İlginç değil mi? Yani Bangkok neresi, Türkiye neresi? Fakat bir şey söyleyeyim. Bundan 3 ay evvel Tayland'dan bir İngilizce, ben Tay vatandaşıyım, işte Taylandlıyım. Eee, Ben sizi anlıyorum ama eee, teyzem anlayamıyor, teyzemin kızı anlayamıyor. Tay lisanında da Tayca'ya da çevirir misiniz videonuzu diye bir mesaj aldım. Şok oldum. Şok oldum ve altyazı yazıyorum ya, ekliyorum ya 80 tane lisanda. Tayca'yı da ekledim. Düşünsene gerçekten bunu yaşadım yani. O yüzden ben çok şaşırmadım şu okuduğum mesaja. Demek ki orada çalışan Luo Tay kız, Luo Mert Ramazan Demir'in hayranıymış. Bunu da bir vatandaş paylaşıyor. Evet, oyuncularımız çok seviliyor. Şimdi Çok. Afra Saraçoğlu en son Amerika'dan babasının yanından döndükten sonra Arzu, Assos'ta annesiyle tatil yaptı. Orada annesinin paylaşımlarını gördük. Kızını da paylaştı hatta. Eee, köpek Nagiş'i gördük, köpeği Nagiş'i gördük. Onur Akay gitti mi Şimdi de yanlarına? Onur Akay Türkiye turunda ailesiyle beraber Akdeniz tatilinde. Daha Hımm. tamamlamadı. Tamamlasa beni arar Onur Akay. Eee, Antalya civarında olması lazım şimdi. Mersin'e gitmişti. Antalya, Kaş, öyle dönecek Akçay'a. Şimdi tam yayına girerken senle Afra Saraçoğlu'na bir bakayım dedim, story var mı yeni. Bir baktım 7 dakika önce bir paylaşım yapmış. O fotoğrafı göstermek isterim burada varsa. Senin yayınından önce yayınlıyor. Çok enteresan. Koca bir gün var. Yayına girmene 7 dakika kala Afra Saraçoğlu yayınlıyor. Enteresan. Yayında konuşalım diye mi? Olabilir, her şey olabilir. Evet. Ve ilk paylaştığı fotoğrafta üzerinde son derece yazlık bir kıyafet var. Nerede olduğunu ilk fotoğraftan anlayamıyoruz. Afra Saraçoğlu'nun. Eee, ilk paylaştığı fotoğraf şu. Afra'nın ilk paylaştığı fotoğraf bu. Bunu görünce Türkiye'de olmadı. Türkiye'de her ne kadar tatil yörelerinde giyilebilecek bir kıyafet olsa da insanlar, kadınlar çekinirler diye düşünüyorum. Eee, Çünkü linçleyecek o kadar çok insan var ki. Şimdi mesela Bodrum'da böyle dolaştığınız, Bodrum sokaklarında, burası Güney Fransa'da bir kasabanın sokakları. Bodrum sokaklarında böyle dolaştığını düşünsene. Bir yıldızın, bir ünlü oyuncunun. Çekip vay sokaklarda sütyenle geziyor filan diye insanlar, sosyal medyamız o kadar rezil bir durumda. Eee, Bu fotoğrafı paylaştıktan 6-7 dakika sonra 6-7 dakika sonra bunu paylaştı. Bunu paylaşınca Rus fanlar müthiş. Rus fanlar, İspanya'da da onları Mert'le beraber tatile gittiklerinde Rus fanlar yakalamıştı. Burası Saint-Tropez dedi. Hemen mekandan, çünkü çok belli yani böyle boyalı bir mekan. Ve daha sonra bu mekandan çok bir sürü fotoğraflar filan paylaşıldı sosyal medyada. Saint-Tropez'den. Duvarlar filan hep dışarıdan da böyle enteresan bir mekan. Saint-Tropez'deymiş. Güney Fransa'da Brigitte Bardot'un dünyaya tanıttığı, bundan 50 sene evvel, ve şu anda dünyanın en zengin insanlarının tatil için tercih ettiği yer.
Côte d'Azur bölgesinde Altın Sahiller denilen dünyanın en güzel sahilleri. Sen de biliyorsun. Evet. Dünyanın en güzel sahillerinde. Yakışır mı Afra Saraçoğlu'na Yakışır. öyle bir Niye yerde yakışmasın? Gencecik, çok başarılı, inanılmaz tüm dünya vatandaşları tarafından sevilen, acayip şöhret olmuş. Yaptığı işbirlikleri sayesinde dünyanın tüm bölgelerinde de ismi bilinen bir kadın haline geldi. Yakışır. Şahane ötesi bence. Afra'ya bir şey derken korkuyorum hayranları saldırıyor. Bu kadın sevmiyor diye. Yok, 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 yok. Sen son derece, iyi niyetlisin, iyi niyetli. Asla, arzu, art niyetle yorum yapmaz arkadaşlar. Aslında ne Öyle diyebilirim bir ki? insan değil. Gencecik, şahane kadınlar, şöhreti, parayı bulmuşlar, aşkı bulmuşlar. Hani oynadığı dizilerle yurt dışında bizi temsil ediyorlar. Sevmememiz mümkün mü? Ancak kötü bir kalp bunları sevmez, değil mi? Eleştirir, eleştirir, eleştirir. Tabii. Çünkü çok büyük, hiç yadsınmayacak bir başarı var ortada, bir güzellik var. Sevebiliriz dönem dönem yaptıkları şeyleri, havalimanında gelip gazetecilere konuşmaması, kulaklık taktığı gibi onu eleştirebiliriz ama bu sevmediğimiz manasına gelmez. Sadece yaptığı hareketi eleştiririz. Aynen öyle. Homer Lobster Restaurants in Saint-Tropez, Southwestern Seafood diye bir mekan. Eee, peki, insan böyle yere tek başına gitmez. Gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel. Deniz kenarı ayrı güzel, mekânların içi ayrı güzel. Oraya gelen insanlar çok seçkin insanlar, çok varlıklı, seçkin, güler yüzlü, eee, huzur huzur arayan, huzurlu insanlar. Afra Saraçoğlu kimle gitmiştir sence Saint-Tropez'e? Bilmem, arkadaş grubuyla olabilir ya da sevdiğiyle olabilir. Sen tek gitmez diyorsun ama ben her yere kızlarla gidiyorum. Kız arkadaşlarınla gidiyorsun. Evet, çok da eğleniyoruz Af ama özel hayatındaki birisiyle de gidiyor olabilir. Bakmak lazım, incelemek lazım resimleri. Yayına girdiğimiz için göremedim ben. Ama muhakkak bizden önce şimdi gör hayranları bulmuştur. Bir el, değil mi? Bir şey, aynadan yansıyan bir görüntü muhakkak bulmuşlardır. Bakarlar değil mi öyle bir görüntü var Tabii mı diye tabii kesinlikle bulurlar yani. Bakalım hayranlar. ne çıkacak, kiminle gitmiş. Evet, o, Afra Saraçoğlu'nun sokaktaki görüntüsünü tekrar şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Beach to Street, Beach to Street denilen bir, tarz. Plajdan sokağa tarzı. Bu kombin bizde çok revaçta, olmasa da, Bence çok yurt revaçta dışında. Bilal. Sen oradan hiç Öyle mi? çıkmıyorsun. Aşağıya bir insen ki İstanbul'da da artık böyle çok dolaşan genç kızımız var. Peki, eee, bu kombin üstte bikini, ya da mayo üstü, altta şort, keten pantolon veya maxi etekle, eee, tercih ediliyor daha çok. Burada omuzda bir de çantası var Afra Saraçoğlu'nun. Elinde de olmazsa olmaz illa Starbucks'tan bir içecek, bir soğuk içecek var. Afra Saraçoğlu'da da öyle. Eee, Genç kadınlar bunu çok tercih ediyorlar diyorsun bu Evet, kombini. Bağdat Şimdi ben Caddesi bunu geçen hafta doluydu. Hep sütyen giymiş genç kızlar. Altları da etek ya da pantolon. Çok tercih ediyorlar. Bu sene çok sütyen giyme modası var. Ha, ben giyer miyim? Giyemem. Sokakta öyle bir şey namümkün yani. Hani şeyde Bodrum'da, Çeşme'de, deniz kenarında okey de sokakta yürüyemem yani. evet, maalesef dengesiz çok insanımız var. Yani çok çok insanımız var. O yüzden, eee, Türkiye'de kadın olmak zor. Yani
bize sansür yaptırıyor. Bak görüyor musun? Yani kendi kendimize sansür yapıyoruz. Kendi kendimizi kısıtlıyoruz. Ben konuşurken bile yılların gazetecisi bizde kadınlar böyle pek giyinemese de, giyinmese de, tercih etmese de demek zorunda kalıyorum. Bu sosyal medyadaki tipler yüzünden, ayılar yüzünden affedersin. Eee, Kadınlarımızı linçleyenler yüzünden, kadınlarımızı gözünü kapamadan öldürenler, dövenler, şiddet uygulayanlar yüzünden. Evet, Maalesef. maalesef, maalesef. Annem geçen hafta senin yayından sonra beni aradı. Diyor ki, "Bir tane fiyonklu burama kadar kapalı bir şey giymişti." "Kızım," diyor, "rahibe terasa gibi," diyor, "burana kadar niye kapattın?" diyor. Şimdi, yani, burada her şey giyilmiyor. Birisi bir dengesiz bir şey yazsa kafaya takacağım, uğraşacağım, sinirim bozulacak. Ne gerek var yani ki yazıyorlar yani, hani, bu halde olduğumuz halde bile yazmak isteyen yazıyor ya da çirkin bir tavırda bulunabiliyor. Sokaklar da öyle. Yani bin bir çeşit insan var yani, değil mi? O tehlikeyi göze alamam. Evet, maalesef, maalesef. Haklısın, haklısın. Annen de haklı ama yani çok da fazla öyle bu ceketi çıkarsan mesela şu anda, bir sakıncası olur mu senin için? Kollar filan nasıl? Yo, o yine kolu da buraya kadar. Ondan sonra bu Ha, öyle bir oraya body çünkü ceket içi takım bu. Bir şey olmaz ama gerek görmüyorum. Annem diyor geçen hafta çok güldürdü. Hemen aradı beni. "Gırtlağına kadar," diyor, "niye kapattın," diyor, "koca da fiyonk," diyor. "Bugün annem istiyor," diyor, "böyle bunu giydim içine." çok yakışmış, Ay, ben bir de çok sinirli yakışmış. bir tipim. Birisi bir şey yazacak ki hiç hadleri değil yani. Uğraş dur ondan sonra. Cinlerim tepeme çıkıyor. Canım. Evet, kiminle gitti, kiminle gitti, soruyorsunuz bana. Şimdi de bakıyorum gelen mesajlara. Mert Ramazan Demir'le gitmiş olabilir mi, Bilal Bey diye soruyorsunuz. Ancak bunu söylemek için, bunu cevaplandırmak için henüz erken arkadaşlar. Eee, Afra Saraçoğlu bu paylaşımı bugün yaptığına göre, henüz herhâlde bir gündür, en fazla 2 gündür orada. Bunu anlarız, öğreniriz. Yarın belki daha sıcak, daha yeni haberlerle konuşuruz. Orada kimiyle, belki Arzu'nun söylediği gibi, kız arkadaşlarıyla, sadece kız arkadaşlarıyla da gitmiş olabilir. Bir başka ismi konuşmak istemiyoruz hiçbirimiz. Bir başka erkek ismini zikretmek istemiyoruz. Hemen Afra Saraçoğlu'nun üzerindeki kıyafetleri, ya harika insanlarımız var ya. Hemen sandaletinden çantasına kadar, üzerindeki bikinisine kadar hemen markalamışlar biliyor musun? Hangi markaya ait? Sosyal medyada paylaşıyorlar. İnsanlarımız dedim, özür diliyorum Ruslardan. Rusmuş, Rus hesabıymış bunu yapan. Afra Saraçoğlu Rusya hesabı. Çantasının markası, reklam olmasın söylemeyeyim. Fiyatı çantasının, yo ayakkabının fiyatı. Shorts diyor, terliğin fiyatı $445. Bu çantayla terlik ikisi beraberdir ya. Değildir ya. $445'a çanta, terlik vermezler. Mümkünatı yok. Peki, evet doğru. Eee, Sadece terliğin fiyatı $445. Evet. Çantanın fiyatını yazmamış ama markasını yazmış. Evet. Yani Ruslar bizim ünlülerimize, hakikaten, adım adım ünlülerimizi takip ediyorlar. Bilgiyi onlardan alıyoruz, ilk bilgiyi. Peki, Arzucuğum çok teşekkür ederim. 68-69 dakika oldu yayında. Çok, sağ olasın. Ağzına sağlık canım benim. Güzel bir Ben yayın teşekkür oldu. ederim. Bugün pazartesi değil mi? Yok. Ne bugün? Pazartesi. Pazartesi mi? Perşembe günü birlikteyiz inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. İzleyen, dinleyen herkese çok teşekkürler. Sana da çok teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Peki dostlar, sizi seviyoruz. Arzu Altıntaş'la, ünlü televizyoncu Arzu Altıntaş'la huzurlarınızdaydık. Lale Hanım'ın, Lale Arzu 9 özel abonem Sicilya ile ilgili 2 yıllık
bir şey yazdı ama okuyamadım. Peki, Lale Hanım, teşekkürler. Evet, teşekkürler dediğinizi okuyorum. Sevgiler, görüşmek üzere.